Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Atak 2 ağır taarruz helikopterimizin yeni duyurulan düzeltilmiş versiyonu. Yapıma geçmeden önce bazı hatların toparlandığını ve Ukrayna'nın ithal motorlarını kullanacağımızı öğrendik. TCG Anadolu'da olması için büyük değişimler var. Bunun üzerine de değişen tasarım hakkında akıllarda bazı sorular oluştu. Peki bu yeni değişiklikler neler? Son durumda ne oldu? Veya Atak 2 TCG Anadolu'da SİHA'larla beraber yeterli olabilir mi? İncelemeye başlayalım. Atak 2 helikopteri kara gücümüz için önemli projelerden. Öyle ki bir tanesi bir askeri tümeni darmadağın edebilir. Bunu yapabilecek kapasitesi var. Yani gerçekten güçlü silahlar. Bunun yanında da bu tarz araçlar bazı noktalarda hava kuvvetlerinin yapamadıklarını yapabilirler. Özellikle operasyonlarda alçak irtifada yavaş uçabilmesi buna doğrudan katkı sağlar. Tabii tüm bunları yapabilmek için bu helikopteri bitirmemiz gerekli. İşte biz de bu yolda sırasıyla adımlarla ilerliyoruz. Sadece tek engel motorunu yapmamız için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bunu da sağlamak için başlarda Ukrayna motorlarını kullanacağımız açıklandı. Bu yüzden de konumuzda olan bazı tasarım değişikliklerine gidildi. Sırasıyla ilerleyelim. Aslında bakacak olursak daha bu projenin ortalarında bu öngörü vardı. Çünkü ne Amerika verebilirdi ne de biz hızlıca yapabilirdik. O yüzden bu yeni tasarım sürpriz olmadı. Buna ek olarak da yeni bir güncelleme olduğu algısı yanlış. Tahminimce çok daha önceden bu tasarım ortadaydı. Sadece bizlere duyurulmamıştı. Onu da bugünlerde duymuş olduk. Yeni olarak özellikle motor konusunda bilmemiz gereken bazı meseleler var. O da bu motorların Rus motoru olduğu. Nasıl derseniz Ukrayna Sovyetlerden kopma, yani Rus. Bu kopmada Ukrayna tarafında birçok mühendis ve askeri ekipman kalmıştı. Hele de motor konusundaki teknolojisi en az Rusya'daki kadar Ukrayna'ya kalmış oldu. Yani demem o ki biz bu helikopterler için yeni bir altyapı zaten oluşturmak zorundayız. Tasarımda oturtabilmek için gerekliydi. Şu an tek problemimiz Rus motorlarının ömrü kısa olduğundan bakım sürecimiz olacak. Ama yapabildikten sonra o kısım halledilir. Devamındaysa Rus motorlarının büyük olduğu ve egzoz kısımları geniş olduğundan tasarım değişiklikleri az çok belli. İlk kısımda yukarıda da dediğim gibi Rus helikopterlerini andıran bir yapı mevcut. Bu sebeple de egzoz kısımları ve hava alıkları oldukça farklı yapılandırılmış. Sonucunda ortaya gördüğünüz bu tasarım çıkmış. Kanatlar hariç değişiklikler bu kadar. Tam değişiklik denemez ama en önemli parça olan motora göre düzenleme olduğundan önemli. Bu yapılandırma şarttı diyelim. Devamındaysa motor dışında kanat değişikliğine bakalım. Bu kısımda dik olan pilon kanatları yassı bir şekilde aşağı doğru kıvrılmış. Pilon dediğimiz yer yandaki mühimmatların konulduğu yer. Bu da ne tesadüftür ki Rus helikopterlerinde bulunan bir tasarım. Özellikle muadilimiz olan Apache helikopteri son derece dik bir kanada sahip. Gerçekten tuhaf. Ama böyle bir silah için aslında Asya tarafına bu kadar kaymamız yanlış bir hamle olmaz. En nihayetinde ne yaparsak kendimize. Belki de ilk Asya tarafına bu kadar uyan projemiz olabilir. Tabii hemen sevinmeyelim. Bu o kadar da güzel bir haber değil. Şimdi bu değişimlerin bize olan etkilerine geçiyoruz. Etkilere bakarsak aviyoniksel olarak hiçbir şey değişmedi. En azından biz bilmiyoruz. Bunun dışında da 1,5 ton olarak açıklanan faydalı yük oranı aynı kalmıştır veya artmıştır. Çünkü dediğimiz gibi yeni motorlar oldukça büyük. Kısaca bize kötü etki edebilecek pek bir şey yok. Tabii radar ekosu dışında. Konuyu biraz daha açacak olursak Rus motorlarının büyük ve kısa ömürlü olduğunu söyledim. Buna ekstra Rus motorlarının batı tarafına göre ısıl izleri gerçekten fazla. Yani motorlar biraz daha fazla ısınabilmekte. Buna bağlı olarak da egzoz kısımları ve hava alıkları daha geniş. Geniş olması demek de radar ekosuna kötü şekilde etki etmekte. Zaten helikopterin alanı artacağından radarda yine daha fazla iz bırakacaktı. Şimdi biraz daha katlanmış oldu. Tabii bu sizi üzmesin. Çünkü bunun ardından yerli motor gelecektir. Bizim motorumuz çok daha hafif ve ısıl izi düşük olacaktır. Çünkü Rus değil NATO standartlarına göre yapıyoruz. Kabaca toparlayacak olursak Atak 2 helikopteri yeni haliyle yüksek oranda Rus helikopterlerine benzemiş olacak.
Hatta mühendislerimizin bunu bilerek tasarladıklarını söyleyebiliriz. Çünkü ağır sınıf savaş helikopteri yapmak çok zorlu bir iştir. Bu sebeple de bir yere benzemek zorunda. Sıfır tasarım elbet yapabiliriz, ancak bunun için zaten kendini kanıtlamış tasarımlar varken 5-10 sene beklemeye gerek yok diyelim. Son olarak bu helikopterler hem yeni tasarım hem de durumuyla TCG Anadolu için dedik. Biraz da bunlardan bahsedelim. Gemiyle beraber yeterli olabilecek mi görelim. Aslında başka videoda belirttiğim gibi Atak 2 TCG Anadolu için biçilmiş bir kaftan. Özellikle envanteri aldığımız zaman çıkarma harekatlarında %50 oranında katkı sağlayacaktır. Zaten süper güç olan devletlerin çıkarma filolarında güçlü helikopterler eksik olmaz. Biz de bu lige kısmen yaklaşmak için bu silahlara ihtiyaç duymaktayız. Gelecekte Ege gibi bir yerde hem adalar hem hücum botlar için gerçekten önemli. Sadece karayla sınırlamayın, hücum botlar için de önemli. Çünkü Atak 2'ler hücum botlarımızla çok iyi şekilde ortak çalışabilir. Şu an hafif sınıf ataklarımızda olduğu gibi tatbikatların çoğunda yan yana fotoğraflarını görebiliriz. Özellikle TCG Anadolu üzerinde 5-6 tane ağır sınıf atak fazlasıyla yeterli. Kendileri deniz savaşındaki ufak ince çizgiyi dolduracaklar. Hücum botlardan tutun da çıkarma harekatlarında bizim için biçilmiş kaftan. Yani aslında bir F-35 veya uçak kaldırabilsek tabii ki daha iyi olurdu ama elden bu kadarı geldi. İstedik alamadık, doğaçlama olarak yerini bu şekilde dolduruyoruz. Tabii Atak 2'ler de SİHA'larla ortak çalıştıkları zaman gerçekten ölümcül olacaklardır. Jet kadar olmaz ama onu çok da aratmaz. Örnek verecek olursak Anadolu'dan kalkan TB3 aracımızın işaretlediği bir sürü hedef var diyelim. Tam bu noktada Atak 2'ler lazer hedeflerinin çoğunu tek seferde imha edebilirler. En nihayetinde TB3'lerle aralarında en az 1 ton yük kapasitesi farkı olacak. Ortak çalıştıkları takdirde kaba saldırı işi Atak'ın, ince işlerse İHA'ların olacaktır. Bu uyumu sağlayabilirsek karşı tarafın işi gerçekten zor. Sonuç olarak bu tasarım değişikliği alternatif değil bir zorunluluk. Çünkü motor olmadan zaten bu helikopteri ortaya çıkartamazdık. Ukrayna yardımıyla ve yeni haliyle şimdilik sorunlarımızı çözmüş gibi görünüyoruz. Uçuş tarihi olan 2023'ü sabırsızlıkla bekliyoruz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.